Birleşmiş Milletler. Dünya tarihinde hiç olmadığı kadar birbirine bağlıyız. Savaşlar, iklim krizi, yoksulluk, göç. Tüm bu sorunlar sınır tanımıyor. İşte tam da bu noktada devreye giren bir yapı var. Birleşmiş Milletler. Peki Birleşmiş Milletler neden kuruldu? Nasıl işliyor ve gerçekten dünyada barışı sağlayabiliyor mu? Gelin birlikte inceleyelim. Kuruluş süreci. İki Dünya Savaşı sonrasında milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi ve devletlerin yıkıcı sonuçlarla karşılaşması uluslararası bir düzen arayışını doğurdu. 1945'te 50 devletin katılımıyla San Francisco Konferansı toplandı ve Birleşmiş Milletler Şartı kabul edildi. 24 Ekim 1945'te yürürlüğe giren bu şart ile Birleşmiş Milletler resmen kuruldu. Kuruluş amacı, uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak, devletler arasında dostane ilişkiler geliştirmek ve işbirliğini artırmak. Temel organlar. Birleşmiş Milletler'in en önemli özelliği, farklı görevleri yerine getiren organlara sahip olmasıdır. Genel Kurul, tüm üye devletlerin eşit oy hakkıyla temsil edildiği organdır. Kararları tavsiye niteliğindedir. Güvenlik Konseyi, 15 üyeden oluşur. 5 daimi üye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, veto hakkına sahiptir. Uluslararası barış ve güvenlikten sorumlu en güçlü organdır. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ECOSOC ekonomik kalkınma, sosyal adalet ve insan hakları konularında çalışır. Uluslararası Adalet Divanı, devletler arası hukuki uyuşmazlıkları çözer. Merkezi Lahey'dedir. Sekreterya, Genel Sekreter Başkanlığında yürütmeyi sağlar. Bugün BM'nin en görünür yüzü çoğu zaman Genel Sekreterdir. Vesayet Konseyi, sömürge bölgelerinin bağımsızlığa geçişini denetlemek için kurulmuştu. Görevini tamamlandığı için günümüzde neredeyse işlevsizdir. Birleşmiş Milletler'in öne çıkan çalışmaları. Barışı koruma operasyonları. Mavi bereliler çatışma bölgelerine gönderilerek ateşkesleri denetler. İnsani yardım. UNICEF, Dünya Gıda Programı, UNCHR gibi alt kurumlarla çocuklar, mülteciler ve yoksul halklara destek verir. İnsan hakları. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, modern insan hakları anlayışının temel taşlarından biridir. Sürdürülebilir kalkınma, 2030 hedefleriyle iklim değişikliği, eşitsizlik ve yoksullukla mücadele etmeyi amaçlar. Eleştiriler ve sorunlar. Veto hakkı sorunu. Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin çıkarları çakıştığında, müdahale edilemeyen krizler ortaya çıkıyor. Örnek, Suriye, Ukrayna. Çifte standart eleştirileri. Bazı ülkeler Birleşmiş Milletler kararlarına uymak zorunda kalırken, büyük güçler aynı yükümlülüğü hissetmeyebiliyor. Etkinlik tartışması. Riyanda soykırımı, Bosna Savaşı gibi örneklerde zamanında müdahale edememesi eleştirilen yönlerinden. Günümüzde Birleşmiş Milletler, 193 üye devlet ile neredeyse tüm dünyanın temsil edildiği bir organizasyon. Ukrayna-Rusya Savaşı ve Gazze krizinde yetersiz kalması eleştirileri üzerine çekiyor. İklim değişikliği ve mülteci akınları gibi güncel konularda ise rol oynamaya devam ediyor. Reform tartışmaları. Özellikle Güvenlik Konseyi'nde daha adil temsil talepleri giderek artıyor. Birleşmiş Milletler, mükemmel bir yapı değil. Çoğu zaman eleştiriliyor, yetersiz kalıyor. Ama yine de uluslararası düzenin en önemli çatı kuruluşu olarak varlığını sürdürüyor. Çünkü dünyamızın karşı karşıya olduğu sorunlar, tek bir devletin çözebileceği kadar basit değil. Kısacası, Birleşmiş Milletler, barış arayışının, işbirliğinin ve küresel düzenin hala en büyük sembolü. Bununla birlikte reform sürecinden geçerek, çifte standartlığı ve yaptırım gücünü revize etmesi gerekmektedir. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve kanala abone olmayı unutmayın.